Bu coğrafyada yaşayan herkes Gize piramitlerini bilir. Keops'un muazzam gölgesini, Kefre'nin göz alıcı ihtişamını ve Mykerinos'un gizemini. Ama çok az kişi Gize platosunun yaklaşık 8 kilometre güneybatısında yer alan, haritalarda adı geçen fakat kapıları zincirlenmiş ve yasaklanmış bölgeden haberdardır. Zaviet El Aryan haritalarda dikkat çekmeyen, ziyaretçi almayan askeri bölgeye çevrilmiş bir yer. Mısır'ın en büyük gizeminin anahtarı belki de tam olarak burada saklı. Dünyanın en ünlü tarihi yapısı, Büyük Piramit. Hemen yanı başında Sphinx. Yüzyıllardır araştırılıyorlar ama hala en temel sorulara kesin olarak bir cevap bulunamadı. Bu yapılar tam olarak nasıl ve neden yapıldı? Gize'nin yaklaşık 6 kilometre güneybatısında Zaviet El Aryan adlı antik nekropolde bu sorulara cevap olabilecek tuhaf bir alan bulunuyor. 1900 yılının Mayıs ayında İtalyan mimar ve Mısır bilimci Alessandro Barsanti burada Leir piramidi denilen oldukça sıradan görünen bir yapıda çalışıyordu. Onlarca yıl Mısır Eski Eserler Servisinde çalışmış, Akhenaton'un mezarını bulmuş tecrübeli bir isimdi. Katmanlı piramite baktığında gördüğü şey şuydu: bitmemiş, eser içermeyen, moloz yığına dönmüş bir temel. Kısacası zaman harcamaya değmeyecek bir proje. Barsanti, tıpkı ondan önce gelenler gibi bu yapının muhtemelen başlatılıp yarım bırakılmış bir piramit olduğuna kanaat getirdi. Ekibini toplayıp Gize'ye geri dönecek, yeni bir çalışma alanı arayacaktı. Ama dönüş yolunda vereceği küçük bir karar hem onun hayatını hem de Zaviet El Aryan'ın kaderini değiştirecekti. Normalde çölün kenarından giden ana yolu kullanmak yerine Barsanti bu kez üst plato boyunca uzanan daha az kullanılan bir patikayı seçti. Bu yol çevredeki araziyi yukarıdan görmeye imkan veriyordu. Platonun kenarında durup etrafa baktığında gözüne hemen orada bir şey takıldı. Katmanlı piramidin yaklaşık 2,5 kilometre kuzeyinde yere saçılmış büyük granit parçaları ve bu taşlar işlenirken ortaya çıkan granit tozu. Bu manzara ona tek bir şey söylüyordu: burası büyük bir yapı için taşların işlendiği bir alan olmalıydı ve o büyük yapı yakın bir yerde saklanıyor olabilirdi. Barsanti çevreyi daha iyi görebilmek için yakındaki bir tepeye tırmandı. Tepenin güney tarafına baktığında toprağın hemen altında çizgileri zor seçilen dev bir dikdörtgen yapının izlerini fark etti. Yer yer hala yerinde duran büyük kireç taşı blokları, etrafa dağılmış taş yığınları, platonun ortasında havza gibi duran küçük bir çöküntü. Barsanti bir noktada kendisini şu sonuca ikna etti: burada sıradan kazı yapan insanların aklına gelmeyecek ve kazı yapmak için de tereddütte kalacağı kadar büyük bir yanıt olabilirdi. Ertesi gün 50 kişilik bir ekip toplayıp geri döndü. Barsanti eski kazı alanı olan katmanlı piramidi araştırmayı bırakmıştı. Hedefi ise bu gizli olan dikdörtgen yapıydı. Yalnızca 2 gün sonra Barsanti'nin sezgilerinin doğru olduğu ortaya çıktı. Toprağın altında gerçekten dev bir yapı vardı. Ama bu yapı kimsenin beklediği türden bir inşa değildi. Kazdıkça anladılar ki bu dikdörtgen yapı aslında kireç taşından inşa edilmiş, derinlere inen dipsiz bir çukurdu. Üstelik bu çukur zamanla sadece kumla dolmamış, aynı zamanda biri tarafından özellikle gizlenmiş gibiydi. İçine her biri 3-4 ton gelen kireç taşı bloklardan oluşan karmaşık bir yığın doldurulmuştu. Bloklar düzensizce aşağıya atılmış, adeta altını saklamak için kasıtlı bir dolgu yapılmıştı. Barsanti ve ekibi bu blokları günlerce, haftalarca çıkararak yavaş yavaş derinlere inmeye başladı. Çalışma ağır, yıpratıcı ve pahalıydı. Ta ki 21 metre derinlikte her şeyi değiştirecek bir şeye rastlanana kadar. Bu noktada çukurun duvarlarından birini oluşturan büyük bir pembe granit blok ortaya çıktı. Bu, o ana kadar gördükleri sıradan kireç taşlarından farklıydı. Pembe granit, Mısır'da son derece değerli, işlemesi zor, genellikle özel, önemli yapılarda kullanılan bir taştı. Bu durum Barsanti'nin zihninde tek bir anlam taşıyordu: burası sıradan bir temel olamazdı. Kazılar ilerledikçe ilk bloğa bağlı başka pembe granitler çıktı. 1905 yılının Şubat'ında çukurun tabanını işaret eden yaklaşık 30 tonluk dev bir pembe granit plaka ortaya çıkarıldı. Adeta tabanda mükemmel şekilde oturan taş bir zemin gibi duruyordu. Barsanti'ye göre bu, yer altındaki başka bir dünyaya açılan girişin işaretiydi. Belki mezar odaları, belki hazineler, ama kesin olan bir şey vardı: bu kadar özenli bir iş, önemsiz bir yapı için yapılmış olamazdı. Barsanti'nin kafasını kurcalayan başka bir soru daha vardı: bu yapıyı kim inşa etmişti? Kazı sırasında pek çok taşın üzerinde anlaşılması zor işaretler ve yazıtlar bulmuşlardı. Barsanti bu yazıların çizimlerini Gize ve Kahire'deki meslektaşlarına gönderdi. Ama sonuç ilginçti. Kimse yazıların anlamı üzerinde uzlaşamıyor, hangi döneme,
Hangi hükümdara ait oldukları konusunda fikir birliği oluşmuyordu. Her yazıt bulunduğunda gizem daha da büyüyordu. Bu sırada çukurun tabanında pembe granitten yapılmış o zeminin içinde bambaşka bir şey keşfettiler. Pembe granitten oyulmuş, ayna gibi parlatılmış, yaklaşık 1 metre derinliğinde oval biçiminde dev bir küvetimsi yapı. Bu oval küvet granit bloklardan birinin içine tek parça halinde oyulmuştu. Kenarlara bakıldığında işçilik olağanüstüydü. Daha da ilginci, küvetin üstü granitten yapılmış, tam oturan bir kapakla kapatılmış. Kapağın üstü kireç tabakasıyla sıvanmış, üzerine de kalın bir kil katmanı sürülmüştü. Yani dışarıdan gelecek her türlü temasın önüne geçilmişti. Küvetin tam üstüne ise kireç taşı bloklar yan yana ve düzenli şekilde dizilmişti. Adeta ısı ve darbeden yalıtılmış bir kasa gibi korunuyordu. Barsanti için bu tablo çok netti. Burada bir şey saklanmış olmalıydı. Kapağı aylar süren uğraşlardan sonra kaldırdılar. Ama içeride ne bir hazine, ne bir eser, ne de bir iskelet vardı. Kazı sürerken çukurun tam ortasında bir başka dev pembe granit blok daha ortaya çıktı. Bu blok duvardan duvara uzanıyor ve Barsanti'ye göre tabana yerleştirilmiş bir tıpa gibi duruyordu. Barsanti emin olmuştu. Taştan yapılmış olan bu tıpa, çukurun altındaki iç odalara, yani asıl gizli bölüme açılan girişin işaretiydi. Tam bu sırada Barsanti'nin teorilerini destekleyen iki olay arka arkaya yaşandı. Birincisi, çukurun kuzey ucunda yukarı doğru dik şekilde çıkan, çok düzgün işlenmiş bir merdiven keşfettiler. Bu merdiven, burada çalışan işçilerin günlük kullanacağı pratik basamaklara hiç benzemiyordu. Daha çok tören merdivenlerini andırıyor, sanki özel bir yere iniyor gibiydi. İkincisi ve daha dramatik olanı ise 31 Mart 1905'te bölgeye vuran şiddetli bir fırtına. Bu fırtına çukuru 3 metreden fazla suyla doldurdu. Fırtınadan birkaç saat sonra su seviyesi aniden 1 metreye düştü. Barsanti için bu, suyun yer altında bir yere aktığının işaretiydi. O, bunun gizli odalara sızan su olduğunu düşündü. Ama günümüzdeki bazı araştırmacılar bunun kullanılmayan bir yeraltı su sistemine işaret edebileceğini düşünüyor. Her halükarda bu olay, Barsanti'nin buranın altında bir şey var inancını iyice güçlendirdi. Barsanti ve ekibi granit zemini delmek için daha ağır yöntemlere geçti. Ama granit bloklar devasa ağırlıktaydı. Güçlü bir harçla birbirine bağlıydı. 1906 yılının sonuna gelindiğinde hala çukurun altına inememişlerdi ve Barsanti'nin parası bitmişti. Kazıyı durdurmak ve ekibini dağıtmak zorunda kaldı. Yıllarca yeni fon aradı. Herkese dev bir keşfin eşiğinde olduğunu anlattı. Sonunda 1911'de yeniden finansman buldu ve Zavietel Aryan'a geri döndü. Bu sefer daha sert bir strateji izledi. Çukurun doğu tarafındaki kireç taşı bloklarını söktürdü. Granit zemine yandan ulaşmak için bir tünel açtırdı. Bu, ekibin şimdiye kadar karşılaştığı en ağır işti. Ama Barsanti'ye göre tam da bu zorluk, burada bir şey saklandığını kanıtıydı. Tarih yine de onun lehine işlemeyecekti. Çalışma ilerleyemeden fonlar ikinci kez tükendi. Barsanti yine kazıyı bırakmak zorunda kaldı. Bu kez geri dönme şansı bile olmadı. Önce 1. Dünya Savaşı başladı. Kazı alanlarının çoğu kapandı. 1917'de ise Barsanti 59 yaşında aniden hayatını kaybetti. O öldükten sonra Zavietel Aryan'daki bu dev çukurda yavaş yavaş unutuldu. Kumla doldu. Kimsenin uğramadığı sessiz bir çukura dönüştü. Ta ki sinema devreye girene kadar. 1950'lerde Firavunların Ülkesi adlı film için Zavietel Aryan'daki çukur set olarak seçildi. Çukur tekrar açıldı. Kumlar temizlendi, taşlar ortaya çıkarıldı. Bu sayede ilk kez sit alanının yüksek kalitede fotoğrafları ve görüntüleri kaydedildi. Bu görseller iki İtalyan araştırmacının dikkatini çekti. Barsanti'nin orijinal notlarını alıp 1960'ların başında Zavietel Aryan'a gittiler. Ama geldiklerinde çukurun yeniden kumla dolmaya başladığını gördüler. Ellerindeki kısıtlı zamanda ancak yüzeysel ölçümler yapabildiler. Daha derin kazılara başlayamadan Mısır hükümeti ani bir karar aldı. 1964'te Zavietel Aryan askeri bir üs alanı ilan edildi. Erişim tamamen kısıtlandı. Araştırmacılar bölgeden çıkarıldı. O günden sonra hiçbir bağımsız ekip bu çukura bir daha giremedi. Bugün hala çukurun bulunduğu yer sıkı korunuyor. Tahminler, spekülasyonlar ve sorular ise burada başlıyor. Çoğunlukta Mısır bilimciler Zavietel Aryan'daki bu yapıyı basitçe şöyle açıklamaya çalışıyor. Bitirilmemiş bir piramidin temeli. Onlara göre bu çukur ileride inşa edilecek bir piramidin temeliydi. Üzeri taşlarla doldurulacaktı ve üstüne piramit yapılacaktı. Fakat piramit hiçbir zaman tamamlanamamıştı. Bu yüzden erişimin kısıtlanmasını da önemsemiyorlar. Nasıl olsa ortada bir şey yok diyorlardı. Ama unutulan bir şey vardı. Bu alanı bizzat yerinde detaylı biçimde inceleyen tek kişi olan Barsanti, yapının piramit temeli olduğuna katılmıyordu. Tabandaki pembe granit zemin, sıradan bir temel için gereksiz derecede karmaşık ve pahalı bir işçilik gerektiriyordu. İşte şimdi hikaye seni yeniden Gize platosuna Büyük Piramit'e götürüyor. Büyük Gize piramidi
Yüzyıllardır Khufu'nun mezarı olarak anlatılıyor. Ama içeride ne bir mumya, ne mezar eşyaları, ne de bir firavun mezarında görmeye bekleyeceğin klasik objeler bulundu. Bu eksiklikler alternatif senaryoları tetikledi. Astronomik tapınak, devasa takvim, sembol yapı gibi. Ve bir de bir zamanlar çok uçuk görülen ama gün geçtikçe daha ciddi incelenen bir fikir. Büyük piramit dev bir su pompası ve enerji makinesiydi. 1960'larda Edward Kunkel, Firavun'un Pompası adlı kitabında piramidin içindeki odaların ve tünellerin suyu çöldeki bölgelere taşımak için kullanılan dev bir pompanın parçaları olduğunu öne sürdü. Bu fikir ilk başta reddedildi. Mühendisler Kunkel'in modelinin karmaşık valfler ve yakıt gerektirdiğini söylüyordu. Bütün bunlar sadece bir mezar için mi yapılmıştı? Yoksa ülkenin tarımını, ekonomisini ve gücünü besleyen hayati bir altyapı sistemi için mi? Eğer piramit gerçekten bir su pompasıysa suyu nereye götürüyordu? İşte bazı araştırmacılar bu noktada haritada gözden kaçan o bölgeyi işaret ediyor. Yani Zaviyet el Aryan'ı. Güncel teorilerden bazıları Zaviyet el Aryan'daki dev çukurun aslında Büyük Piramit'ten gelen su için bir çıkış rezervuarı, yeraltı kaynakları ile piramitteki bomba sistemine bağlı bir uç nokta olduğunu öne sürüyor. Oval küvet ise bu senaryoda kritik bir rol oynuyor. Kil ve kireçle kaplanmış kapağı, tamamen yalıtılmış yapısı, içindeki siyah tortu, suyun yüzeye çıktığı ya da özel bir işlemden geçtiği noktaydı. Pompa sistemi devre dışı kaldığında sızıntıyı engellemek için küvet mühürlendi. Barsanti'nin fırtına sonrası gözlenmediği su seviyesindeki olan düşüş bu tabloya tam olarak oturuyor. İlk bakışta bu gizli odalara dolan su gibi yorumlanmıştı. Ama belki de su artık kullanılmayan yeraltı su kanallarına akıyordu. Böyle bakınca soru şu hale geliyor. Antik Mısırlılar yeraltı tünelleri, dev taş mekanizmalar ve piramitlerle çalışan bir hidrolik ağ kurup hem tarımı hem de insanları ya da belki daha fazlasını mı yönetiyordu? İşte işin daha fazlası kısmında devreye elektrik giriyor. 1999'da deniz mühendisi olan John Cadman, Kunkel'in kitabını okuduktan sonra piramidin yeraltı odasının bir REM pompası gibi çalışabileceğini test etmek için ölçekli modeller yaptı. Birkaç deneme yaptı. Başlarda işe yaramadı. Fakat 4. modelde ise sistem çalıştı. Bu, Büyük Piramidin gerçekten su pompalayabilecek bir geometriye sahip olduğunu gösteriyordu. Cadman sonra işe yarayan bu modeli betonla çevirdi. Böylece yer altındaymış gibi davranacaktı. Pompa çalıştığında şaşırtıcı bir şey fark etti. Cihaz zeminden hissedilen, onlarca metre uzaktan duyulabilen kalp atışı gibi bir nabız üretiyordu. Artık bu sadece bir su pompası değildi. Cadman buna nabız jeneratörü adını verdi. Bu nabız dalgaları piramidin içindeki granit odalara yayıldığında granitin fiziksel özellikleri nedeniyle atmosferde yoğunlaşma yaratıyor. Bu da bir elektrik alanı üretebiliyordu. Yani aşağıda suyla çalışan bir mekanizma, yukarıda granit odalar ve kanallar, dışta yalıtkan kireç taşı kaplama, tepede ise altından yapılmış bir taş kap. Tüm bunlar bir araya geldiğinde Büyük Piramit yalnızca su değil, elektrik üreten dev bir makine gibi görünmeye başlıyor. Bu fikir ünlü mucit Nikola Tesla'nın çalışmalarını da akla getiriyordu. Tesla, elektromanyetik enerji iletimini inceleyip piramit formuna özel bir ilgi duymuş, dev bir kule olan Bardeen Cliff ile enerjiyi atmosfer üzerinden iletmeyi denemişti. Su, hidrojen, elektrik hala günümüzde anlamakta zorlandığımız olan bir teknoloji. Peki tüm bu tabloya Zaviyet el Aryan nasıl oturuyor? Büyük Piramit, yeraltı su yollarıyla beslenen dev bir su ve enerji makinesiydi. Gize platosundaki diğer yapılar bu sistemi dengeleyen yan parçalar gibi çalışıyordu. Zaviyet el Aryan'daki dev çukur ise ya bu sistemin uç noktası ya da enerji, elektrikli suyun işlendiği özel bir istasyondu. Oval küvetin ayna gibi parlatılmış iç yüzeyi, titizlikle yalıtılmış kapağı, içindeki siyah tortu, bazı araştırmacılara göre bir tür kimyasal elektriksel işlem izlenimi veriyor. Laboratuvarlarda gördüğümüz hassas kapalı kablar gibi düşünebilirsiniz. İçine belirli sıvılar konur. Basınç, sıcaklık veya elektrik altında reaksiyon gerçekleşir. Dışarıdan gelecek olan en küçük kirletici maddeden bile korunur. Bu açıdan bakıldığında Zaviyet el Aryan'daki çukur sadece bir temel değil, büyük bir sistemin kritik, hassas, belki de en çok korunan parçası olabilir. İşte bu yüzden 1964'ten beri tam da bu güncel teknolojinin bu tür teorileri sınamaya başladığı döneme denk gelen bir anda alan askeri bölge olarak ilan edildi. Araştırmalara kapatıldı. Hala sıkı şekilde korunuyor. Barsanti'nin inmek için hayatını adadığı ama asla göremediği o iç yapılarda ne saklı? Yer altında gerçekten su kanalları mı var? Yoksa bir zamanlar çalışmış, bugün susmuş bir enerji sisteminin kalıntıları mı mevcut? Bunu şu anda bilemiyoruz. Bildiklerimiz, elimizdeki izler, çelişkili resmi açıklamalar ve etrafı tel örgülerle çevrili sessiz bir çukurdan ibaret. Ama bazen tarih en büyük cevaplarını değil, en rahatsız edici soruları saklar.